Arkadaşlar mini serimize hoş geldiniz. İyi ki bizimlesiniz çünkü oldukça basit ama hayat değiştiren kavramları öğrenmek üzereyiz. Bugün bypasslama dediğimiz iletişim hatasından bahsedeceğiz. Ve bu durum farkına varmadan farklı şeyler kastetmek için tek bir kelimeyi kullandığımız zamanlarda oluyor. Aile Psikolojisi radyo programımızı dinliyorsanız tanıdık gelebilir çünkü orada bunun için bir örnek verdik. Dedik ki köşedeki kahvede buluşalım deyip iki farklı köşeye giden iki kişi olabilir. Başlayalım o zaman. İlk senaryomuz budur. Sen ödevini hiçbir zaman çalışmıyorsun. Çalışıyorum ya, nasıl çalışmıyorum? Bu oldukça ilginçtir. Yaptım, yapmadın, ettim, etmedin, umursamıyorsun, umursamaz mıyım tarzında tartışmalarının ne kadar yaygın olduğunu düşünelim. Bunların hepsinde bypasslama var. Çok ilginç değil mi? Hadi bunu artık çözelim. Sen ödevini hiçbir zaman çalışmıyorsun. Çalışıyorum ya, nasıl çalışmıyorum? İlk önce tuhaf bir şeyin farkına varmamız gerekiyor. Burada anne ya da çocuk öbür kişiye yalan söyleyeyim, kandırmaya çalışayım diye düşünmüyor. Öyle yapanlar var da azınlıktalar ve konumuz o değil. Burada bir kişi gerçekten yapmadı, yapmadığını biliyorum diye düşünürken öbür kişi gerçekten yaptım, yaptığını biliyorum diye düşünüyor. Demek ki kim haklı ya da kim haksız diye düşünmemiz mantıksız olur. Burada iletişimimiz bozuk aslında. Fark etmişsinizdir. Bu terim İngilizcenin bypass terimden geliyor. Yani yan geçit ya da atlamanın olduğu bir yer. Farklı yollardan geçip ortak bir noktaya varamıyorlar. Bizim örneğimizde her ikisi de tek olan bir terimi kullanıyor. Ödev çalışmak ya da ödev yapmak. Peki kız bu terimi kullandığında ne kastediyor? Muhtemelen gerek duyduğum zamanlarda çalışmak gibi bir şeyden bahsediyor. Günde 2 dakika olabilir, günde 2 saat olabilir. Kız çok değişken bir çalışma temposundan bahsediyor. Peki anne ne kastediyor? Aslında kendisi söyler bize. Çalışmıyorsun. Neden yalan söylüyorsun? Ben görüyorum seni. İşte bize bir ipucu. Görünüşe göre anne her gün çalışmaya ya da görebildiğim düzenli bir şekilde çalışmaktan bahsediyor. Burada nasıl iki farklı şeyden bahsettiklerini görüyor muyuz? Bu çok sinsi bir hata. Anne, çocuğum yalan söylüyor diye bir sonuca varırken çocuk nasıl bir sonuca varacak? Allah Allah, yalan söylemiyorum. Sen benden daha mı iyi bileceksin okulumu, ödevlerimi? Annem beni ya da durumumu hiç anlamıyor diye düşünmesi kaçınılmaz bir durum olmaya başlıyor. Ya da en kötüsü annem haksız yere beni yalancılıkla suçluyor diye düşünür. Bu da çok yıkıcıdır. Bunun basit bir çözümü var. O da her iki tarafın beklentilerinin ışığa vurulması. Kastettiğimizin ne olup olmadığını çözmemiz gerekiyor. Aslında ilk iki cümleden sonra bunu yapmaya başlayabiliriz. Örneğin dediler ya, Sen ödevini hiçbir zaman çalışmıyorsun. Çalışıyorum, nasıl çalışmıyorum? İşte bu noktada onlardan biri kendi kendine bir dakika burada tuhaf bir şeyler var diye düşünebilir. Kız ya çalışıyor ya da çalışmıyor. Her iki şey aynı anda olamaz. Bu bir sahte ikilem aslında. Aynı zamanda hem çalışan hem de çalışmayan biri olamaz. Ve ondan anlıyoruz ki sahte ikilemden çıkıp daha net kelimelerle konuşmaya başlamalılar. Bizim örneğimizde bu anne olsun ve o da şöyle desin. Çalışıyor musun? Yani benim kastettiğim şey, benim anladığım kadarıyla sanki günde 4 saat falan çalışmalısın. 4 saat yapıyor mu? Yok, yani o kadar değil ama çalışıyorum. Bakın çocuk o aynı terimi tekrar kullandı ama artık farklı tanımlamış ya da farklı nitelendirilmiş bir çalışmaktan bahsettiğini ışığa vurmuş oldu. Ve o terimden kurtulup daha belirli sözlerle Peki, şöyle mi konuşmaya yapsak? başlayabilirler. Kaç gün kaldı sınava? 20 gün gibi bir şey değil mi? Sayfa sayısına göre yapalım mı, ilerleyelim mi? Yani sayı çıkartıp günlere bölelim mi? O zaman çalışıyorum dediğimde o rakama göre çalışacağım. Evet. Böylelikle ikimiz de bileceğiz ki Aynen. çalışıyorum dediğimde o kadar saat çalışmışım. Evet, hem de kitaba göre. Yani benim fikrime göre ya da senin fikrine göre değil. Değil, evet. Tamam.
Bu mini serinin 10 bölümü var ve anlaşmazlıklarımıza yol açan diğer iletişim hatalarımızı keşfetme fırsatı kaçırmayın. Ayrıca kendi hayatlarınızda bulup düzeltmeye hedefliyorsanız her videoyu 5-6 kere izlemenizi ısrarla tavsiye ediyoruz ve Aile Psikolojisi radyo programımızı takip etmeyi unutmayın. Günleri ve saatleri radyomaranata.com'da bulabilirsiniz. İyi dinlemeler, iyi seyirler ve bir sonraki videoda görüşürüz.